Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce altıgen bir hırka örüyoruz. Bu altıgen hırkayı sevgili Bil Hayalobi'den temin etmiş olduğum iplerle, daha doğrusu farklı projeleri birlikte örmüştük. Onlardan artan ipleri burada değerlendirmek istedim. Sonbahar renklerine uygun bir altıgen örelim istedim. Bu ipler viskon. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum size. Döküm döküm, tiril tiril, terletmeyen, asla rahatsız etmeyen bir dokusu var. 5+1 olarak sardırıyorum. 5'i viskon, artı 1'i de görmüş olduğunuz gibi şöyle simli bir ip grubu. Tabii ki siz dilerseniz içine sim kattırmadan da sardırabilirsiniz. Örerken de sarımı olmadığı için, katlı olduğu için zor gibi görünse de aslında örmesi de oldukça keyifli ve zevkli bir ip. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Hırkamız 36'dan 40 bedene kadar uygun olacak ama ben beden büyütmek ya da küçültmekle ilgili fikirleri videonun sonunda sizlere bırakmış olacağım. Şimdi bir diğer rengimi de şöyle yakından göstereyim ve altıgenimizin çok şık duran modelini de şöyle göstereyim hemen ve beraberce tam olarak ortasından örmeye başlayalım. Modeli bedenini örerken 3,5 milim tığ kullanıyorum. Lakin etrafını, patını ördüğümde 3 milim tığ döneceğim. Bunu da belirtmek isterim lastik örerken. Hemen nasıl başlıyoruz? Şöyle sihirli halka içine başlayacağım. Parmağıma ipimi doladım. Ve içinden şöyle tığımı geçirdikten sonra bir ilmek çıkartıp kilitliyorum. Daha sonra ilk bacağımı yalancı trabzanla yapmak için şöyle biraz yükseldim. Etrafında döndürdüm. İpi de alıp sihirli halkanın içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Eli alışık olmayanlar, daha önce benimle denememiş olanlar 3 zincir çekerek de yükselebilir. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincirim var. Yeniden 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada yeniden 2 zincirim var. Bunu altılı grup halinde öreceğim. Altıncı grubu da ördükten sonra arkadaki iple iyice ortasını sıkıştırıyorum ve bir zincir çekip, yani 2 zincir çekip üstüne gelip kaydırarak tamamlamıyorum. Bir zincir çekip ortada kalacağım. Bakın, tığın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp üçünü bir örüyorum. Daha sonra yine yalancı trabzan öreceğim. Bakın, bir zincir çektim, yükseldim. Şöyle ipi parmağımla tutarken şöyle kendi etrafında döndürüp üstüne aldım. Yukarıdan gelen ipi de tığa alıp boşluğa battım. İlmeğimi çıkardım ve iki kere de çıkıp yalancı trabzanımı örmüş oldum. Yine burada tabii ki sizler 3 zincir çekerek yükselebilirsiniz. Yanına 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa gelip
3 tane ikili trabzanı önce örüyorum. Bundan sonraki sıralarda hep köşelerde aradaki zincir sayım 3. 2, 3. Her boşluğa bu şekilde üçlü grup yapıp 3 zincir çekiyorum. Yeniden üçlü grubu örüyorum ikili trabzanlarla. Şimdi ilk önce ilk üçlü grubumu örüyorum. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daha sonra buradaki boşluğa geçip başladığım noktaya kadar aynen devam edeceğim. Son boşluğa geldiğimde bir tane üçlü grubu örmüştüm. Şimdi diğerini örüyorum. 1, 2 ve 3. Burada 2 zincir çekiyorum. 3 değil 2 çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın da tepesine batıyorum. Ve hemen yine burada ortaya geliyorum. Şimdi artık modelimi kurmaya başlayacağım. Ama ondan önce ilk olarak şurada bir ortaya geldiğim yerde 3 tane ikili trabzanımı köşeye öreyim. Dönüşte de biliyorsunuz bitirirken diğer üçlü grubumu örüyorum. Şimdi ilk olarak buradaki ilk trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve yanındakini atlayıp üçüncünün tepesine bir ikili trabzan örüyorum ve hemen hiç arada zincir çekmeden tığın üstüne ip alıp buradaki üçlü grubun ilk trabzanına bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum, bir taneyi atlayıp üçüncünün tepesine bir ikili trabzan örüyorum ve burada hemen köşeye geldim. Köşedeki yapacağım işlemim hep aynı. 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir, yeniden köşeye 3 tane ikili trabzan ve modeli kurarken ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane atla, üçüncüye bir ikili trabzan, arada zincir yok. Hemen buradaki ilk üçlü grubun tepesine bir ikili trabzan, bir zincir, üçüncüye bir ikili trabzan, yine köşedeyiz. Köşeye hemen aynen devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzan, üç tane zincir, boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Sonra hemen şurada, bu benim söktüğüm bir ip olduğu için arkadaşlar değerlendirmek istedim modeli size gösterirken. Sararken yine yanlış sarmışım. Simi birazcık kat yapabiliyor. Elimle düzeltmeye çalışıyorum bir taraftan. Ama örümü gerçekten bakın o kadar keyifli ki zaten eminim anlıyorsunuzdur da. Ben çok severek kullanıyorum. Çok da güzel renkleri var. Bir zincir çektim. Üçüncüye, ilkine arada zincir yok. Bakın bir tane atladığım yerde üçlü grupların başına batarken ve sonuna batarken arada bir zincirim var. Sonrasında yine köşeye geldiğimde yapacağım işlemim
aynı. Buraya kadar mantık çözülmüştür, anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Sonuna geleyim. Bir üst sırada nasıl devam ettiğimizi de göstermek isterim. Köşede zaten dediğim gibi işlemimiz aynı. Sona doğru yaklaşırken birlikte tamamlayalım istedim. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Son trabzana batıp ikili trabzanımı ördükten sonra bu boşluğa geliyorum. Bir grup tamamdı. Diğer grubumuzu örüyorum ikili trabzanlarımla. Ve yeniden burada iki zincirimi çekip tığın üstüne ip alıyorum. Ortada kalmak istediğim için. Bir üste çıktığımda da köşelerdeki işlemim hiç fark etmiyor. Köşede hep yaptığım şey 3 tane ikili trabzan, ortada 3 zincir. Şimdi ilk grubu buraya örüyorum. Dönüşte de tabii yine diğer üçlüyü öreceğim. Ve artık burada da sadece üçlü gruplar örerek ilerleyeceğim. Yani nerelere batıyorum? Önemli olan o. Bakın şimdi. Burada üçünü ayırıyorum. Şuraya bir tane örmüştüm. Şu 3 ile 1'li arasındaki, yani şu 3 köşede kalanla şu 1 arasına batıyorum. Bir üçlü grup örüyorum. İkili trabzanlarla tabii ki. Daha sonra arada hiç zincirim yok. Bunu belirtmek isterim. Ben hiç zincir çekmiyorum. Ama siz tabii ki elinize göre bir kontrol edebilirsiniz. Hemen bakın. Şu bir zincir boşluk olan yere atlıyorum. Hiç zincir çekmediğim yere, şuradaki hiç zincir çekmediğim yere gelip batıyorum. Ve bir üçlü grubumu da oraya örüyorum. Bu yine bir zincir çektiğim yere atlayıp burada 3 köşedekiyle bu bir teklinin arasına batıyorum. Yine bu battığım noktalara dikkat ettikten sonra modeli tekrarlarken ne sayı saymaya ne başka bir şeye hiç ihtiyacınız olmayacak. Sadece iki sırada yaptığımız işlemi netledikten sonra çok kolay ilerliyor ve çok da güzel gözüküyor. Burada bir zincir çekiyorum. Pardon, burada zincirim yok, direkt boşluğa geliyorum. Aralarda hiç zincirim yok. Boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 3 zincirimi çekip aynı boşluğun içine köşede olduğum için 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Ve hemen bakın. 3'ü ayırıp şurada 1 vardı ya. 4 trabzan yan yana duruyor. 3 köşedekini ayırıp trabzanın tepesine battığım kısımla ortalarına giriyorum. Oraya örüyorum üçlü grubumu. Tekrar bu sıranın yani bayağı bir kısmını birlikte örelim. Bu ilerleme şeklim aklınızda yer etsin istiyorum. Bir zincir ördüğüm yere atlıyorum. Hiç arasında zincir olmayan yere batıp üçlü grubumu içine örüyorum. Yeniden bir zincir çekerek şu atladığım kısmı atlayıp bakın şu üçünü sola ortaya ayırıp tekliyi bu tarafa alıyorum. Ortasına batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve artık sıra köşeye geçişte. Böyle bir kenarını daha birlikte örelim istedim. Şimdi köşedeyiz. Buradaki işlemimiz belli. Hızlıca örerek geçeyim. 3 tane ikili trabzan, 3 tane zincir, yeniden 3 tane ikili trabzan. Ve bu köşeye geldim. Şimdi modeli tekrarlayalım. 4 tane trabzanı görüyorum. 3 köşeninkini ayırıyorum. Burada trabzanı battığım tepesindeki trabzanı şu ortayı ayırıp battığım yer burası. Üç. Daha sonra bir zincirli yere atlayıp buraya geliyoruz. Oraya örüyorum 3 taneyi. Hemen yine bir zincirli yere atlayıp buraya geldim. Şu üçü kenara alıyorum. Şu birini de alıp
bu kısmına batıyorum. Ve tekrar köşeye geldim. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Başladığım noktaya kadar tekrar devam edeyim. Burada da sona yaklaşırken yine birlikte devam edelim istedim. Bakın son bu kenarın üçlü grubunu ördüm. Hemen bu köşenin diğer üçlü grubunu örerek bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Hemen 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp içinden ipi kaydırarak çıkardıktan sonra şöyle hepsini bir örüyorum. İlk üçlü grubumu hemen öreceğim. Köşeye. Yanına 2 tane daha ikili trabzan. Daha sonra şimdi üçlü grupları ördüktü. Bir alt sıradaki işlemi yapıyoruz. Tekniği uyguluyoruz. Ne yapıyorduk? Buradaki ilk üçlümüzün tepesine bir tane ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane atla. Üçlünün sonuna bir ikili trabzan. Üçlünün ilkine bir ikili trabzan. Arada zincir yok. Burada bir kafes trabzan atlayacağız. Onun için bir zincir. Yani aslında bir tane zinciri sırasıyla çekiyoruz. Bir tanesini de çekmiyoruz. Şimdi bakın. Burada çekmedik. Atlayacağım için bir zincir. Tekrardan hemen buraya üstüne ip alıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir. Zaten model otomatik olarak büyüyor. Yani biz bu işlemleri tekrarladıkça herhangi bir arttırma yapmıyoruz. Model artmış oluyor kendiliğinden. Buraya da yaptım. Şimdi bir zincir. Çünkü bu sona da bir tane daha ikili trabzanı öreceğim. Şöyle göstereyim size. Aslında buranın fotoğrafını bile çekseniz, ekran görüntüsünü alsanız sizin için faydası olacaktır. Köşeye geldim. Bakın hiç zincir yok. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Tekrardan aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve hemen ilk trabzanın tepesine hiç zincir çekmeden bir ikili trabzan ördüm. Şimdi sırada bir zincir. Bir trabzan atlayıp üçüncünün tepesine, sonra yanındakine hiç arada zincir çekmeden bir ikili trabzan. Şimdi bir zincir çek. Sonuncuya. Arada zincir yok. Üçlünün ilk baştakine. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Zincir çekmeden örüyorum. Arada da şöyle göstereyim size. Bir zincir. Şimdi zincir yok. Şimdi bir zincir çekip ikili trabzan ve köşeye geldim. Köşeye geçerken zincirimiz yok. 3 tane ikili trabzan. Arada 3 tane zincir. Başladığım yere kadar aynı şekilde modelimi kurmaya devam ediyorum. Bir üstte de bir kere daha birlikte çıkalım. Sonra hep artık istediğiniz sıra sayısına kadar, ki ben 27 sıra ördüm. Bakın buraya bu arada geldim. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir atladım. İkili trabzan. Tığın üstüne ipimi aldım. Yanındakine bir ikili trabzan. Şimdi bir zincir, bir ikili trabzan. Model kendini bu şekilde tekrarlayacak. Örmeye devam ediyorum. Bir üste de çıkalım. Sona doğru burada da yaklaşıyorum. Şimdi birlikte bir kere daha bir üste çıkalım istedim. Bir zincir çektim. Bakın buraya geldim. Ve hemen boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çektikten sonra tığın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanımın da tepesine batacağım. Kaydırarak çıkıp
arasından çıkarttım. Şimdi köşelerde biliyorsunuz her iki sıranın da köşesinde işlemimiz aynı. Üçlü grubu örüyoruz ikili trabzanlarla. Daha sonra şöyle göstereyim. Şimdi bakın burada artık üçlü grup sırasındayım. Bir alt sırayı örüyorum üstte. Bu üçü kenara ayırıyorum. Bu biri bu tarafa alıp ikisinin ortasına üçlümü örüyorum. Şimdi bir zincir çektiğim noktaya atlayıp zincir çekmediğim noktanın içine örüyorum üçlümü. Hep aynen model tekrar ediyor kendisine. Tekrardan bakın buradayım. Hemen bunu da atlıyorum. Şurada zincirsiz kısmı, hep zincirsiz kısma geliyorum. Arada da zincir çekmeden örüyorum üçlü gruplarımı. Şimdi bunu atladım, buraya geldim. Şimdi sona geldiğimde de şöyle göstereceğim. Yine 4 tane trabzanın olduğu yerdeyim. Üçünü köşeye doğru, birini buraya doğru ayırıp ortasına batıyorum ve üçlümü örüyorum. Şimdi bir ekran görüntüsü daha burada alırsanız belki tekrarlarken işinize yarayacaktır. Köşeye geldim zaten işlem aynı. Şimdi size tutayım hemen. Şuranın ekran görüntüsü gerçekten işinize yarayacaktır. O zaman şimdi hemen bir tarafını yapmıştım, tamamlamıştım. Onu size göstermek istiyorum. 27 sıra olarak ördüm. Bakın 3 kere renk, elimdeki ipleri kullandığım için renk değiştirdim. Şöyle göstereyim. Şuradan itibaren saydığınızda 27 sıra. İstediğiniz kadar renk değişikliği yapabileceğiniz gibi tek renkle de örebilirsiniz bu pırıl pırıl hırkayı. Kolunu en son 27. sıraya geldiğimizde son bir kenarı örmeyip kolu oluşturacağız. Şimdi birazdan onu göstereceğim. Kola da şöyle minik bir toplayıp lastik uyguladım. Şöyle gözünüzün önünde bu dursun. Hemen diğer parçayı alıyorum. 27 sıra ördüğüm parçamı alıyorum yani. Şöyle getireyim. Ters yaydım, pardon, düzeltip hemen yayıyorum. Hem ölçü de vereceğim şimdi size. Şöyle bakın. 27. sırada her kenarın son işlemini yaptım. En son şu kısımda kalıyorum. Üçlü gruplar değil de ikili gruplarda kalıyorum. 5 tane kenarı ördüm ve 6. kenarı örerken hemen şimdi bakın şu tığımı çıkartayım, doğru katlayayım. Ne yapacağım? Şimdi karşı tarafla birleşeceğim ya, karşı kenarını aldım, birleşeceğim kenarı. Bakın hemen formunu verdim. Burası beden kısmım olacak. Burası da hemen şuradan, şu kısımdan son kenarda bu karşısındaki kenara birleşip buraya geldiğimde hırkanın formunu vermiş olacağım. Şimdi köşenin 3 tanesini örmüştüm. Kenar olduğu gibi açık ya, karşı kenara da katlayıp formunu vererek önüme aldım. Burada bir zincir çekiyorum. Şu karşı kenarın köşesinin içinden batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında tığımdan çıkıyorum ve şu 3 tane ikili trabzanın ortasında var olan şu dörtlü burası ya. Şimdi üçünü bu tarafa, birini buraya ayırıp örüyorduk ya burayı. Şimdi oraya battım. İlmeğimi oradan çıkardım. Bir zincir çektim ve hemen burada ilk trabzanın tepesine, modeli kurarken ne yapıyordum? İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyordum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Tığdan çıkıyorum. Şu karşısındaki bir zincir çekilen noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıp
Bir zincir daha çekiyorum. Sonra bir taneyi atlayıp burada üçüncünün tepesine ikili trabzan örüyorduk. Sonrasında hemen tığın üstüne ip alıp buraya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bakın, iki ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektikten sonra tığdan çıkıp hemen karşı noktada zincir çektiğim boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve hemen bu bir taneyi atlayıp üçüncünün olduğu yerin tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Sonra buradaki ilk üçlünün tepesine de batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Karşıda zincir çekilen tam denk gelen boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir daha. Burada üçlü grubun sonundayım. Bir taneyi atlayıp sonuncuya geliyorum. Sonra ilkine geliyorum ve bir zincir çekiyorum. Karşısındaki tam zincirli boşluğun içine batıp bir zincir daha çekip hemen bir taneyi atlıyorum grubun sonuna. İşte bu şekilde sıranın sonuna kadar karşılıklı birleşeceğiz. Mantığımız bu. Umarım anlaşılmıştır. Yeteri kadar açık anlatmaya çalıştım. Hadi bir tane daha birlikte örelim. Şimdi burada bir zincir çektim. Burayı atlayıp üçüncünün tepesine batıyorum. Hemen yanında da üçüncünün tepesine battım. Bir zincir çektim. Karşı boşluktan çıkartıyorum. İşte bu şekilde. Sonuna kadar, yani şu ön kısmın şu kısmına kadar birleşelim. Sona doğru yaklaşıyorum. Dedim ki birlikte birleştirelim yine. Bakın son. Yine bu ikisini örüyorum. Hemen bir zincir çekip karşısındaki tam ona denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp artık köşedeyim. Köşenin içine de geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi de çekip tığdan çıkıyorum ve bu köşenin içine batıp ilmeğimi arasından çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve tepesine, pardon, şurada üstüne ip almayacağız, tepesine geleceğim çünkü kaydırarak ilmeği arasından geçirdikten sonra güzelce kilitleyip ipi burada keseceğim. Evet, şimdi hemen size göstermek istediğim, bakın şöyle biraz daha açalım. Üst kısmı birleştirdim. Şimdi benim arkadaki kısma 3 sıra daha örmem gerekiyor. Burayı 3 sıra daha örerken diğer parçada bakın ördüm, göstereyim hemen size. Arkaya gelecek kısma üstüne sırasıyla en son ikili sırada bitmiştik. Üçlü kafes, ikili, üçlü derken 3 sıra genişletme yapıyorum. Aynı şekilde yine bunda da 3 sıra genişletme yapacağım ama onu yapmadan önce kolu örmek istiyorum. Çünkü kolumuzu, eğer tabii ki kimono hırka örmek isteyen kolunu açık bırakabilir. Ama bakın ben şöyle bir toparlama yaptım kolda. Şu duruş benim daha çok hoşuma gitti. Bunun için de hemen bakın burada 2 sıra bir toplama işlemini vizon rengiyle yapıp sonrasında kremle de lastiğe geçiyorum. Bu işlemleri yaparken tığımı da yarım milim küçültüp 3 milim tığ ile öreceğim. İlmeğimi çıkarttım. Kol ağzını önüme aldım. Şimdi bir toparlama yaparak örmeye başlıyorum. Bunun için de şu köşeye batıp ilk trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu köşeye batıp bir ikili trabzan örüyorum ve artık ne kadar kesmek istiyorsanız, aslında ne kadar toplamak istiyorsanız, bu sıklık size de bağlı. Şimdi ilk olarak şu üçlüyü bir ayıracağım. Şurada tekli kalıyor ya, onun ortasına bir batıyorum. Bakın şöyle batıyorum
Bunun içine bir tane örüyorum. İkili trabzan. Daha sonra şunu atlayıp bu boşluğa geliyorum. Örüyorum. Bir ikili trabzan da oraya. İkiliyi atlıyorum boşluğa. Bir ikili trabzan. İkiliyi atlıyorum boşluğa, bir ikili trabzan. Sadece boşlukların içine ikili trabzanlarımı örüyorum. Bakın, ikiliyi atlıyorum, zincir çektiğim boşluğa. İkiliyi atlıyorum, zincir çektiğim boşluğa. İkiliyi atla, boşluğa. Şöyle bakınız. Böylelikle ilk sırada bir toparlamaya başlıyoruz. Şimdi sonuna kadar aynı şekilde ilerleyelim. Bir üstte de birlikte çıkalım. İlk sıranın sonuna geliyorum. Bakın şimdi burada da şu araya yine batacağım. Burada başta battığım gibi. Daha sonra şu köşenin içine örmüş olduğum ilk trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve şimdiki toplama işlemim şöyle. Siz burada benim verdiğim sayılara sadık kalmak durumunda değilsiniz. Önemli olan sizin bileğinize nasıl oturacağı. Bakın şimdi benim bileklerim fazlasıyla ince olduğu için ben bir miktar daha fazla toparlama yapıyor olabilirim. Belki size bu hali bile yeterli olabilir. Bunu lütfen dikkate alın. Ama hala geniş olduğunu düşünüyorsanız, şimdi ilk trabzanımı örüyorum ve yanına 4 tane daha öreceğim. Yani 5 tane trabzanı ördükten sonra bakın 1 2 3 4 5 tane ördüm. Hemen buraya geliyorum. Bir tane kesiyorum. Şimdi 1 2 ikisini bir örerek bir tane kestim. Yeniden 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 ve sıra kesmede. İlk önce ilk trabzanın tepesine batıp çıktım. Bir kere de sıradakine batıp çıktım. 3 ilmeği birlikte topladım. Sonuna kadar da bu şekilde kesmeye devam edeceğim. İkinci sıranın da sonuna yaklaşıyorum. Birlikte tamamlayalım istedim. Burada bir kesmeyi yaptım. Şimdi 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 ve geriye 2 tane trabzanım kaldı. İkisini de keserek tamamlıyorum. Bir kere de çıktım. Şimdi diğerinin de tepesine batıp bir kere çıkıp üçünü bir ördükten sonra ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım, kaydırarak üstüne geldikten sonra da bu renkle işlemi tamamlıyorum. Daha sonra sıradaki rengim lastik örümüne geçiyorum. Bunun üstüne lastiği de 5 sıra olarak öreceğim. Daha uzun da örseniz olur. Nasıl arzu ederseniz, hoşunuza nasıl gidiyorsa duruşu, içinizden geldiği gibi devam edebilirsiniz. Hemen bu rengimle de lastiğe başlayalım. İlk olarak ilmeğimi çıkartayım. Daha sonra bir tane şu, hemen şunu yan tarafını şöyle yatırayım, sonra arkadan gizleyeceğim. Şu kestiğim, bakın kestiğim trabzanın tepesine bir batıyorum. Bir tane trabzanımı ördüm ikili. Şimdi diğer trabzanları artık sırasıyla önce öne, daha sonra arkaya alarak
örüyorum. Önce öne, daha sonra arkaya, öne. Sırada arka var. Bakın kestiğim trabzanı tek trabzan gibi düşünüp şöyle kesmiş olduğum 2 trabzanı sırada arka olduğu için arkaya aldım. Ve sıradaki trabzanı öne alıyorum. Yeniden arkaya, lastik örgüsünü bileğime, kol ağzına uygulamaya bu şekilde devam edeceğim. Başladığım yere kadar geleyim. Sonra bir üstte de birlikte çıkalım. İkinci sıraya birlikte çıkalım. Şöyle hemen bakın sona geldim. Son trabzanımı şöyle öne alıyorum. Ve ilk trabzanımın tepesine batıp kaydırarak üstüne geliyorum ve hemen yalancı trabzanımı örüyorum. Siz zincirle yine burada da yükselebilirsiniz. Sonra trabzanlar artık bana kendisini gösteriyor. Öndekini önden, arkadakini ise arkadan örüyorum. Ben böyle 5 sıra olarak bileğin oturtma kısmını tamamlayacağım. Daha kısa, daha uzun tamamen sizin zevkinize bağlı. 5 sıra bu şekilde tamamlayıp geleyim. Kolu tamamladıktan sonra 5 sıra olarak şimdi parçayı önüme aldım. Nasıl alıyorum parçayı önüme? Şöyle alıyorum. Bakın diğer örmüş olduğum şu parça, arkası 3 sıra geniş ördüğüm kısmı şu şekilde, bakın şu şekilde önüme yatırıyorum. Çünkü neden? Bunun bir sıra buradan başlayacağım, öreceğim. Sonra tersten ikinci sırayı öreceğim ve üçüncü sırayı örerken düz kısmından diğer parçayla da birleşiyor olacağım. Öyleyse ilk bu parçanın arkadan 3 sıra örümüne başlayalım. 3 sıra değil aslında, 2 sıra örüp üçüncü de birleşeceğiz. Bu arada 3,5 milime geri döndüm bedeni ördüğüm için. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra hırkamı alıyorum. Bakın şu birleştirdiğim kısım, biliyorsunuz şurada birleşirken buranın bir köşe boşluğu oluyor. İlk olarak o köşe boşluğunun içine şunu şöyle yatırayım hemen. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum köşeye. Şimdi bu sıra benim aslında bir alt sıram, biliyorsunuz. Benim ikili sıram, yani üçlüleri ördüğüm yerdeyim tam olarak. Ama her türlü zaten köşeye 3 tane örerek başlıyoruz. Nereye örüyordum? Şu 3'e ayırıp şu 1'e ayırıp ortasını örüyordum değil mi üçlümü? Aynen o şekilde bedende kenarları örerken hangi işlemi yaptıysam burada da birebir tekrarlayacağım. Ne yapıyorduk? Bir zincir çektiğimiz yere atlayıp zincir olmayan yerin içine üçlümüzü örüyorduk. Mantık şu. Zincirli yere atla. Zincir olmayan 2 trabzan arasına üçlüyü ör. Aşağıya kadar bu şekilde üçlü gruplarımı tamamlayacağım. İlk sırayı buradaki tamamladım. Şimdi burada hemen arkasını döndürüp örmeye devam edeceğim. Bunun için de bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürdükten sonra ilmeği de bakın üstüne alıyorum. Gelip burada dibine batıp ilk yalancı trabzanımı örüp şimdi döndürüyorum. Daha sonra ne yapıyorduk şimdi? 3'ün mesela bu ilkini ördüm. Buraya gelirken bir zincir çekiyordum.
İkili grupların olduğu yerdeyim ya. İlmek kaçırmışım. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Aynı ikilileri ördüğümüz yerdeki mantığı tekrar ediyorum. Bir zincir, üçlünün sonuna, hemen yanındakine zincir çekmeden yeniden bir zincir, üçlünün sonuna, hemen yanına zincirsiz. Bu şekilde aşağıya kadar da devam edelim. İkinci sırayı da sonuna doğru geliyorum. Burada da hemen bakın şimdi. Son üçlüdeyim. Son üçlünün de aynı şekilde örüyorum. Ve son trabzanın da tepesini ördükten sonra şimdi ilk önce bir yalancı trabzanımı yapıp hızlıca diğer ön yüzünü döndürüp örmeye devam edeceğim. Siz burada zincirle de yükselebilirsiniz. Elinizin alışık olduğu üzere. Ben burada dibine bakın batıyorum. İlmeğimi çıkartıp şu şekilde, bunu detaylı olarak zaten göstermiştim başka videomda. Şimdi bakın bunu böyle döndüreceğim ama açılmasın diye şöyle hemen hızlıca ilmeğimi uzattım. Aynı karşıki parçayla birleştireceğim yer tam olarak şurası. Şöyle. Yani karşılıklı şu iki parçayı birleştireceğiz. Üçlü gruplarımızı örerken. Burada karşıda bakın, burada hemen ilk trabzanımı yapıp şurada yükseliyorum. İlmeğimi şu an uzattığım için onu hemen çekip küçülteyim. Tığımdan çıktım. Karşıdaki ilk örmüş olduğum, eğer bu benim ilk yaptığım parça olsaydı zaten bakın bu üçlü gruplarımı yapıp bitirecektim burada. Ama şimdi ilk parçayı 3 sıra örüp tamamladık. İkinciyi örerken de ikinci parçayı örerken de üçüncü sırayı tamamlamadan son sırada hem örüp hem birleşiyorum. Onun için buradaki ilk trabzanın tepesine hemen batıp buradaki ilmeğimi geçireceğim içinden. Sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Artık aynı mantıkla nereleri örüyorduk? Bir zincir çektiğimiz yere değil, zincir çekmediğimiz yere üçlü gruplarımızı örüyorduk. Hemen 3 tane ikili trabzanımı burada örüp tığdan çıkıyorum ve karşıda tam 3 trabzanı örüp yanında oluşan şu boşluğun içinden çıkartıyorum. Burada bir zincir çekip tığımın üstüne ip alıyorum. Tekrardan buradaki öreceğim noktaya gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve tığdan çıkıyorum. Yine karşıdaki tam denk gelen boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın bunu atlıyorum. Buraya gelip 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Aşağı kadar bu şekilde etek ucuna kadar devam edelim. İki parçayı birleştirdiğim yerin sonuna doğru yaklaştım. Buradaki
bitirişi de birlikte yapalım istedim. Üçlüyü örüp karşısındaki denk geldiği boşluğu buldum. Daha sonra buradaki son üçlüyü de örüyorum. Ve karşıda bunun da denk geldiği noktası tam olarak şurası. Çıkarttım. Ve artık buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıp bir ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıyorum. Çünkü karşıki trabzanın da tepesine batıp içinden geçireceğim. Ve iki parçayı birleştirme işlemimi burada tamamlamış olacağım. Şu şekilde birleştirdik arkayı, bakınız. Gayet muntazam bir şekilde. Şimdi artık patını örmeye geçebiliriz. İki parçayı şöylece birleştirdim. Şimdi etrafını örmeye başlayacağım. Etrafına da lastik örgüsü öreceğim. İlk olarak elimde şu kadar ip kalmıştı. Bununla başlıyorum. Hemen kol altına denk gelen bir kısımdan şöyle, bakın, şöyle koltuk altına gelecek bir şekilde şöyle bir ayarlıyorum göz kararıyla. Orayı döndürüyorum ve o kısma çalışmaya başlayacağım. Bunun için de artık tığ olarak etrafını örerken de 3 milime geçtim. Çünkü biraz böyle alt kısmı boğmalı da olsa olur. Şimdi örerken bakacağım. Hani gözüme nasıl güzel görünürse. Belki, ama sanırım dökümlü daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çok boğma yaptırmadan. Şöyle hemen ilmeğimi çıkartayım. Bu sırada lastik örmeye başlayacağız ama direkt lastik örgüsüne geçmeden önce bir sıra trabzanla geçmek istiyorum. Şöyle göz kararıyla geldim. Ne yapıyorum şimdi? Burada bir zincir çektiğim nokta vardı biliyorsunuz. O bir zincir çektiğim yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Şunu da hemen öne alayım. Tığımın da üstüne alırım. Şöyle bir öne bir arkaya alarak gizleyelim. Buradaki trabzanın tepesine de bir ikili trabzan. Bir tekrar önüne alayım. Yani aslında her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektiğim yere de batıp yine bir ikili trabzanımı örüyorum. Köşeye kadar bu şekilde ilerleyelim. Daha sonra size nasıl bir toparlama yaptığımı göstereceğim. Nerelerde, köşede, ensede nasıl bir geçiş yapıyoruz göstermeye çalışacağım. Burada köşeye geldiğimde ise hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve yeniden aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve ensede toparlama yapacağım yere kadar az önce göstermiş olduğum gibi trabzanların tepesine ve bir zincir çektiğim yere ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Etrafını örerken şu kol kısmına gelen noktaya denk geldiğimizde ise orada şöyle bir köşe boşluğu çıkacak. Bir tane birine, bir adet de diğerine köşelere batıyorum ve burada şimdi artık ensenin olduğu yere de geliyoruz. Bu kol birleşme yeriydi. 2 tane orayı birleştirdim. Şimdi buralarda ise trabzan boşluklarına batıp burada içine batacağım trabzan boşluğunun. 2'şer tane çalışacağım her bir trabzanın boşluğuna. İkili trabzanlarımı örüyorum.
Şimdi tekrardan buradaki boşluğa geldim. Hızlı örerken katlı ipi tabii bir tık daha diğer iplere, bükümlü iplere göre katlı ipleri örmek her zaman bir tık daha zor olabilir ama eliniz alıştıktan sonra kayıyor gidiyor. Ben şimdi kamera karşısında sanırım bunun zorluğunu yaşıyorum. Ki buraya bakın, şimdi buraya geldim. 2 tane buraya öreceğim. Hep 2 geçiyorum. Böylelikle ensedeki toparlamayı da aslında yapmış oluyoruz. Bakın şöyle. Buraya da geldim yine. Trabzanın içine. Ve burada şu köşe boşluğu oluyor bizim. Şimdi bir tane buraya yapıyorum. Bir tane de buradakine yapıyorum. Ve orayı da öyle toparlamış oldum. Artık yine aynen sadece trabzan tepesi ve zincir çektiğimiz nokta. Başladığım yere kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Bir üstte birlikte çıkacağız. Çünkü artık başladığım yere kadar farklı bir batış noktam olmayacak. Bir köşe daha dolanacağım ama biraz evvelki köşede yaptığımın aynısını yapacağım. Şöyle göstereyim arka kısmında. Bu ensede birleşen kısım etek ucunda da tabii bir araya geliyor. Orada da aslında benzer geçiş yapıyoruz. Yine de birlikte orayı da göstermek istedim. Şimdi trabzanların üstü bittikten sonra buraya geldiğimde, şimdi bakın bu köşe boşluğu gibi olan yere bir tane örüyorum. Daha sonra trabzan boşluğuna 2 tane örüyorum. Ve hemen yanındaki trabzan boşluğuna geçiyorum. 2 tane de onun içine örüyorum. Burada da yaptığım işlem yukarıda yaptığım işlemle aslında aynı. Size de burayı göstermek istedim. Trabzan boşluklarını örerek geçiş yapıyorum. Daha sonra trabzanların tepesini örerek de başladım. Şimdi buraya geldiğimde artık trabzanların tepesini örmeye başlayacağım. Şimdi burası da benim köşe boşluğum, bakın. Ha pardon, burası değil. Buraya 2 tane trabzan boşluğu. Burası yine trabzan boşluğu. Ve şurada köşeden bir tane örerek geçiyorum. Trabzanlarımın tepesine örüyorum. Başladığım noktaya kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Yani hemen şuraya. Şimdi ilk turun sonuna doğru yaklaşıyorum ve yukarı çıkarken lastik örgüsüne başlayacağım için size hemen burayı birlikte yapalım istedim. Ve ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak geldim. Bir zincir çekip ben yalancı trabzan örüyorum. Siz zincir çekebilirsiniz. Etrafında döndürdüm. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen gelip dibine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp şöyle arkasından da dolandırıp ilk trabzanımı ben bu şekilde ördüm. Bundan sonraki trabzanları ise sırasıyla kolda yaptığım gibi öne ve arkaya alarak örüyorum. Şimdi köşede nasıl yapacağımı göstereceğim. Tek fark, hani köşede nasıl geçişimiz var. Artık ensede falan herhangi bir işlem yapmayacağım. Sırasıyla bütün trabzanları bir öne bir arkaya alarak öreceğim. Sadece köşe geçişini de birlikte yapalım. Lastik sırasında köşeyi nasıl geçiyoruz? Şöyle. Şimdi bakın, sondakini sırada geriye alarak örmek olduğu için örüyorum. Ve burada köşeye geldiğimde bir tane ikili trabzan örüyorum sadece. Bir de zincir, 2 de zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha
ikili trabzan örüyorum. Daha sonra trabzanları yine sırasıyla örmeye devam ediyorum. İşte istediğiniz kalınlıkta lastiği bu şekilde uygulayabilirsiniz hırkanızın etrafına. Hemen şurada size patı göstermek istiyorum. Hırkanın şu ense kısmında. Buraya geldiğinizde de her bir trabzanı tek trabzan, hepsinin üstüne lastik örerek geçeceğiz. Herhangi bir toplama işlemi yapmayacağız. Çünkü çok fazla açık değil zaten. 3. sırada yeni renge geçtim. Bu arada 3. sırada da lastiği geçerken ne yaptığımı köşede göstermek istedim size. Akılda bir soru işareti kalmasın diye. Son trabzan yine sırasıyla ördüm. Şimdi bakın ortaya geldim. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane köşede. 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden bir tane ikili trabzanımı örüyorum ve hemen bir öne bir arkaya alarak trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Akılda soru işareti kalmasın diye size bunu da göstermek istedim. Köşedeki geçişimi. Finale geldik efendim. Hırkamızı tamamladım. Başta 36'dan 40 bedene kadar demiştim ama şöyle 42 bedene kadar da rahatlıkla uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü açıldığı zaman genişliği hırkamın 120 santim oldu. Bu arada boyunu da söylemem gerekirse 65 santimde boyumuz var. Eğer siz hırkanın boyunu uzun örmek isterseniz bu birleşme yaptıktan sonra arkayı iki parçayı birbirine birleştiriyoruz ya, sadece alt etek kısmını örerek boyunu uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Ya da daha fazla geniş olsun istiyorsanız benim 27 sıra olarak ördüğümü 28-29 olarak arttırabilirsiniz. Bu defa kollarda genişleme artacaktır. Ben bu hırkada özellikle böyle geniş kol çalışmak istedim. Çünkü ucunu daraltarak balon yaptım. Modeli böyle olsun istedim ama kanalımda daha önce kolunu darlaştırarak yapmış olduğum altıgen hırka modelim var. Eğer oraya bakarsanız burada da kolu daraltma mantığını mutlaka çözersiniz diye tahmin ediyorum. Bu kadar bol kol istemeyen dostlar. Toplamda 600 gram civarı ip gitti. Daha büyük beden ve daha uzun örecekler mutlaka üstüne ekleyerek alabilirler. Tahminim böyle 44 beden üstü biraz daha uzun isteyenlerin bir en az 700-750 gram almaları gerekecektir diye düşünüyorum. Daha küçük öreceklerin de yapacağı şey çok basit. 27 yerine 26-25 gibi eksiltecekler. Santim olarak da zaten size ölçüyü bıraktım. Ben bir kez daha Bilhayal Hobi'ye teşekkür ediyorum. Bu güzel ipleri deneyimleme fırsatı bana tanıdıkları için. Sizler de oradan ip temin edebilir. Damla'nın hırkasındaki ip dediğiniz zaman rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi sizlerden güzel bir kalbinizi rica edeceğim. Beğeni ve yorumları unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı da hatırlatmak isterim. Buraya kadar izleyen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.